Selamünaleyküm. İnşallah çok iyisinizdir. Ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere geri döndük ve evimizdeyiz. Bugün misafirlerim var. Onlar için kahvaltı hazırlıyorum. Görümcemler gelecek. Birlikte hazırlayalım inşallah. Aslında Türkiye'de çok fazla kalmadık bu sene. 2,5 hafta falan kaldık. Ama ona rağmen çocuklar kuzenlerini ve halalarını çok özlemişler. Onları kahvaltıya çağıracağız inşallah bugün. Daha doğrusu çağırdık. Kahvaltı için pişi yapacağım. Yanına salata, onun yanına patates kızartacağım. Böyle bir pişinin yanına sos yapacağım, salçalı. Peynir, zeytin. Öyle bugünlük kahvaltımız böyle olacak inşallah. Bir hasbihal edelim inşallah. Sizler nasılsınız? Sizlerin tatili nasıl geçti? Gidebildiniz mi? Sevdiklerinizle inşallah görüşmüş, kavuşmuşsunuzdur. Güzel bir tatil geçmiştir inşallah sizler için de. Biz bu tatilde çok fazla kalmadık. 2 haftadan birkaç gün fazla kaldık. Kısa oldu ama güzel oldu. Ailemizi ziyaret ettik, sevdiklerimizle görüştük. Daha sonra da birkaç yeri gezdikten sonra önceki videolarıma bakarsanız kısa kısa birkaç tane video yayınlamıştım. Tatille alakalı. İzlerseniz göreceksiniz. Güzeldi bizim için. İnşallah herkes için de çok güzel geçmiştir. Geldikten sonra hemen eşyaları yerleştirdim. Zaten böyle ben genelde annemin evinde yıkayıp getirdiğim için yolda giydiklerimiz veya son çıkardığımız kıyafetler kirliydi zaten. Onları falan yıkadım. Evi biraz toparladım. Öyle çok büyük bir temizlik yapmadım. Yapmak da açıkçası içimden gelmiyor. Ama yine de şöyle bir yüzünden camların falan tozunu aldım. Onu da sizinle paylaşacağım inşallah. Şimdi bulaşık makinesindeki bulaşıkları yerleştirdikten sonra hazırlıklara başlayacağım inşallah. Biz cuma akşamı gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hemen pazar günü de arkadaşlarımız tatile gideceklerdi o hafta içerisinde. Bir piknik ayarlayalım, görüşelim dediler. Onlarla beraber bir piknik yaptık. Aslında ben onları da videoya çekebilirim ama hem böyle orada uygun bir ortam olmuyor hem de arkadaşlarımı rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Eylül'ün 8'inde aslında bize anahtarı teslim edeceklerdi. Fakat bazı aksaklıklar oldu. Eylül'ün 1. veya 2. haftası artık anahtarı alacağız herhalde. Ondan sonra alışverişler ve tamirat başlayacak. Allah nasip ederse sizinle de bol bol paylaşacağım. Umarım büyük bir kitleye ulaşabilirim. Çünkü fikirlerinizi de almak istiyorum. Yani bazı konularda. Çünkü neticede bir defa yaptıracağım, evi tamir ettireceğim. Hem kaliteli hem de düzgün olsun istiyorum. O sebepten dolayı böyle videoları görüyorum. Bazı insanlar işte soruyorlar hemen. İşte bunu mu yapsam, şöyle mi yapsam, nasıl olsun diye söylüyorlar ve altına da bir sürü fikirler geliyor. Çok seviyorum. Yani gerçekten de istişare ederek, danışarak veya tecrübe etmiş insanların fikirlerini alarak bir şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. Öyle niyet ediyorum. Bakalım hayırlısı inşallah. Gerçi abone sayılarım falan bu tatilde çok video yayınlayamadığım için düştü. Ama sorun değil. İstediğim kitleye yavaş yavaş ulaştığımı düşünüyorum. Hazırlıklarıma önce pişinin hamurunu yoğurarak başladım. Önce ılık su ve sütle beraber hamuru mayalanmaya bıraktım. 1 bardak su, 1 bardak süt, bir tatlı kaşığı kadar şeker ve kuru mayayla bir 10 dakika beklettim.
Şekeri ben biraz fazla koymuşum ama bir yemek kaşığı kadar yeterli olur sanırım. Burada şekerin görevi ılık su veya sütle beraber mayayı aktifleştirmek. 5-10 dakika kadar burada bir maya aktifleşene kadar ben de kuru soğan doğradım. Kuru soğanlar böyle pişinin yanına salçalı bir sos yapacağım. Buradaki Afrikalı kardeşler öyle yapıyorlar. Farklı farklı baharatlar da koyuyorlar. Şöyle acımsı, tatlımsı bir sos oluyor. Onun yanına, pişilerin yanına onu yapacağım. Onun için soğanları doğruyorum şu anda. Tarifi ben kendi kafama göre yapıyorum ama salçayı biraz abarttım galiba koyarken. Sanki böyle kısır sosu yapıyormuş gibi ben kısırı yaparken böyle salçalı sos yapıyorum, pişiriyorum. Onun gibi yaptım. Ama gerçekten de salçayı biraz fazla koydum. Tadı fena değildi, güzeldi ama salçayı normal yemeklik gibi 1-2 kaşık koysanız da yeterdi. Yani bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası yeterli olur. Ben hafif hamur, ele yapışan bir hamur yaptım ama ele yapışmayacak bir kıvamda da olur. Hamurumu yoğurdum. O şimdi biraz dinlensin, mayalanmaya dursun. Ben diğer işlere devam ediyorum. Bu arada iş yaparken arkasından da hemen toplarsanız sizin için büyük bir kolaylık olur. Mutfak dağılmaz aynı zamanda. Bir iş yaptığınızda hemen arkasından toplayın. Sonra diğer işe koyulun. Bu hem sizin rahat çalışmanıza imkan sağlar alan bakımından hem de iş bittikten sonra da çok fazla bir dağınıklık olmaz. Geçen bir tarif görmüştüm. Onu mu yapsam, patates mi kızartsam diye böyle bir tereddütte kaldım açıkçası. Tarifte şöyle yapıyordu. Tavaya un ve yağ alıyordu. Sonra onu sütle seyreltiyordu. Sonra patatesleri de böyle ince ince doğruyordu. Yani 4'e bölüyordu ve ince ince doğruyordu. Onları haşlıyordu. Sonra o beşamel sos aslında. Beşamel sosun içerisine atıp karıştırıyor. Üzerine de kaşar döküyordu. O şekilde servis yapmıştı. Çok lezzetli olduğunu söylüyordu. Onu mu yapsam bilemedim. Emin olmadığım için ben yine klasik kızartmayla devam ettim. O tarifi bilenler var mı bilmiyorum ama değişik denenebilir diye düşündüm. Sos hazır, zaten soğuk olarak tüketiliyor. Yanına patateslerimi de soydum. Şimdi salata yapmak istiyorum. Böyle biraz iri doğruyorum kahvaltıda. Herkes tabağına alıyor. Salata gerçekten de kahvaltıda çok güzel oluyor. Bilmiyorum,
sizler yapıyor musunuz ama biz seviyoruz. Kıvırcık, domates, salatalık. Böyle güzel bir içerisine. Aslında çocuklar maydanoz falan yemiyorlar ama maydanoz, nane de doğranabilir. Güzel bir kahvaltılık oluyor. Aynı zamanda bir de salata hazırladım. Bunu da söyleyeyim size. Böyle maşalarla salatayı veya herhangi bir şeyi karıştırmak inanın daha kolay oluyor. Daha güzel karışıyor. Tavsiye ederim. Hamur güzel kabarmış elhamdülillah. Maya da gerçekten de güzeldi. Bazı mayalar çok ince oluyor. Sanki güzel kabartmıyor gibi geliyor bana. Belki kalite değişiyordur. Ama benim hamurum çok yumuşak olmuş. Lezzetli oldu, güzeldi. Ama böyle biraz daha ele yapışmayan bir hamur olsa daha güzel olabilir bence. Hamuru parçaları ayırırken elim böyle biraz yapıştığı için hani çok rahat çalışamadım. İstediğim şekli veremedim diyeyim daha doğrusu. Ama piştikten sonra tadı, lezzeti, kıvamı çok yerindeydi. Çok beğendik. Salata yaptım. Hamur kızarttım. Patates kızarttım. Bu hamuru bu sosla beraber yiyeceğiz inşallah. Peynir kahvaltılıkları çıkaracağım. Masaya koyacağım. Evde olan peynirlerle de böyle bir tabak yaptım. Bu da çok güzel görünüyor. Yumurta haşladım. Sonra onları ikiye böldükten sonra tereyağında şöyle bir alt üst kızarttım. Ve masam hazır. Misafirlerimi bekliyorum. Misafirlerime 1,5 saate kadar kahvaltıyı hazırlarım. Buyurun gelin dedim. Onlar saat 1,5'da anlamışlar. O yüzden misafirlerimi bekledim. Bayağı bir bekledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek duasıyla. Esselamun Aleyküm.